Biliyor musunuz, yaşadığımız bu modern dünyada bile bilimin açıklayamadığı, tarihin en derin köşelerinden gelen ve hala çözülememiş sırlar var. Ve hayır, bunlar masal değil. Bunlar arkeologların bulduğu, belgelediği ama kimsenin işte bu yüzden diyemediği gerçek gizemler. O zaman hazırsanız, hadi tarihin derinliklerine dalalım. Bildiğimiz tüm kuralların nasıl alt üst olduğunu gösteren, antik dünyanın en akıl almaz bulmacalarından bazılarını gelin birlikte keşfedelim. Kemerlerinizi bağlayın çünkü yolculuk başlıyor. İlk durağımız Çin. Orada yemyeşil, sıradan görünen bir tepenin altında tam 2000 yıldır mühürlü kalmış, kimsenin ayak basmadığı bir yer var. Çin'i ilk kez tek bir bayrak altında toplayan İmparator Qin Shi Huang'ın efsanevi mezarı. Bu projenin ne kadar devasa olduğunu anlamak için tek bir rakam yeterli: 700 bin. Antik kayıtlara göre bu inanılmaz mezar kompleksini inşa etmek için 700 binden fazla insan çalıştırılmış. O dönemin nüfusunu düşününce bu kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir rakam. Ama işin en inanılmaz kısmı içeride ne olduğu ile ilgili anlatılanlar. Antik tarihçi Simek Şiyan, mezarın içinde imparatorluğun minyatür bir haritasının olduğunu, nehirlerin ve denizlerin ise mekanik olarak akan civadan yapıldığını yazmış. Tavan ise incirlerle süslü bir gökyüzüymüş. Kulağa fantastik bir efsane gibi geliyor, değil mi? Ama değil. Modern toprak analizleri, mezarın çevresindeki toprakta normalin kat kat üzerinde civa olduğunu doğruladı. Yani efsane, gerçek olabilir. Peki madem yerini biliyoruz, neden kimse açmıyor bu mezarı? İşte bu sorunun cevabı biraz karışık. Bir kere mezar açıldığı an içeri dolacak hava, içerideki binlerce yıllık ipek gibi, kağıt gibi hassas hazineleri saniyeler içinde toza çevirebilir. Sonra o efsanevi civa nehirleri var ya, onlar yüzünden içerisi ölümcül derecede zehirli olabilir. Ve tabii ki o büyük imparatora duyulan derin bir kültürel ve manevi saygı da cabası. Kısacası henüz hazır değiliz. Şimdi kendi topraklarımıza, Türkiye'ye geliyoruz ve tarih kitaplarını kelimenin tam anlamıyla baştan yazdıran bir keşfe tanıklık edeceğiz. Karşınızda Göbekli Tepe. O kadar eski, o kadar beklenmedik bir yer ki uygarlığın başlangıcı hakkındaki tüm bildiklerimizi sorgulamamıza neden oldu. Olayın ne kadar inanılmaz olduğunu anlamak için şu zaman çizelgesine bir bakalım. Göbekli Tepe, milattan önce 9000 yılında inşa edilmiş. Yani İngiltere'deki Stonehenge'den tam 6000 yıl, Mısır'daki Giza piramidindense yaklaşık 6500 yıl daha eski. Düşünün, tekerlek daha icat edilmemiş, tarım yeni yeni filizleniyor. İnsanlık tarihinin şafağında böyle bir anıt dikilmiş. Ve işte asıl bomba burada patlıyor. Bu devasa, karmaşık tapınağı yapanlar yerleşik hayata geçmiş çiftçiler değildi. Onlar göçebe yaşayan avcı toplayıcılardı. Biz bugüne kadar ne sanıyorduk? İnsanlar önce tarımı bulur, yerleşir, sonra böyle anıtsal yapılar inşa eder. Göbekli Tepe bu teoriyi yerle bir etti. Belki de bizi bir araya getiren şey tarım değil, inançtı. Bu tarihi tersinden okumak demek. Ama durun, gizem daha da derinleşiyor. Bu insanlar yaklaşık 1000 yıl boyunca kullandıkları bu muhteşem eseri bir gün bilinçli bir şekilde kendi elleriyle tonlarca toprağın altına gömdüler. Düşünsenize, onca emek verdiğiniz başyapıtınızı neden saklamak ya da yok etmek isteyesiniz ki? Bu hareketleri sayesinde tapınak günümüze kadar sapasağlam ulaştı, evet, ama arkasında kocaman bir soru işareti bırakarak. Şimdi de rotamızı Lübnan'a çeviriyoruz. Burada antik bir Roma tapınağının temellerinde yatan taşlar, bugünün en modern vinçlerini bile utandıracak bir mühendislik sırrını barındırıyor. Sanki devlerin işi gibi. Şu rakama bir odaklanalım. 1650 ton. Bu, Baalbek'teki taş ocağında yatan, insan eliyle oyulmuş tarihin en büyük tek parça taş bloğunun ağırlığı. Ama bir sorun var. O kadar ağır ki onu oraya oyanlar bile yerinden oynatamamışlar. Peki ya taşıyabildikleri? Onlar da az değil. Tapınağın temelini oluşturan ve triliton olarak bilinen 3 devasa bloğun her biri yaklaşık 800 ton ağırlığında. Yani neredeyse dolu bir Boeing yolcu uçağıyla aynı ağırlıkta. Ve bu uçakları sadece taşımakla kalmamış, aynı zamanda milimetrik bir hassasiyetle temel duvarına yerleştirmişler. İşte insanın aklına şu soru geliyor. Ama nasıl? Bildiğimiz kadarıyla Romalılar müthiş mühendislerdi, evet, ama en gelişmiş vinçleri bile en fazla 100 ton kaldırabiliyordu. Burada 800 tondan bahsediyoruz. Aradaki o 700 tonluk farkı hangi teknolojiyle kapattılar? Bu bilgi nereden geliyordu?
İşte bu sorunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında kayıp. Ve geldik son gizemimize. Belki de içlerinde en tüyler ürpertici olanına. Karşınızda Codex Gigas. O kadar büyük, o kadar tuhaf bir ortaçağ el yazması ki hakkındaki karanlık efsaneler yüzünden ona şeytanın İncil'i diyorlar. Efsaneye göre bir keşiş, işlediği korkunç bir suçtan dolayı diri diri bir duvarın içine örülerek ölüme mahkum edilir. Canını kurtarmak için inanılmaz bir iddiada bulunur. Sadece bir gecede insanlığın bildiği her şeyi içeren bir kitap yazacaktır. Tabii gece yarısı olduğunda bunun imkansız olduğunu anlar ve son bir çare olarak şeytanı yardıma çağırır. Şeytan, ruhu karşılığında kitabı tek bir gecede tamamlar. Keşişle minnettarlığını göstermek için kitabın tam ortasına şeytanın o meşhur tam sayfa portresini çizer. Efsane bir yana, kitabın fiziksel özellikleri de bir canavar gibi. Neredeyse 1 metre boyunda, 75 kilo ağırlığında, yapımı için 160'tan fazla hayvanın derisi kullanılmış. 2 kişinin zor taşıdığı bir dev. Ama asıl akıl durduran şey şu: modern el yazısı analizleri kitabın baştan sona tek bir elden şaşırtıcı bir tutarlılıkla yazıldığını gösteriyor. Bu da kitabın gerçekten de tek bir kişi tarafından çok kısa bir sürede tamamlandığı fikrini güçlendiriyor. Tıpkı efsanede olduğu gibi. Ürkütücü değil mi? İşte böyle. Çin'deki mühürlü bir mezardan, Türkiye'deki gömülü bir tapınağa birbirinden çok farklı görünen bu gizemlerin aslında ortak bir noktası var. Hepsi bize bildiğimizi sandığımız tarihin aslında ne kadar eksik olduğunu ve geçmişin hala ne kadar büyük sırlarla dolu olduğunu fısıldıyor. Yani imparatorun mezarı neden hala kapalı? Dünyanın ilk tapınağını inşa edenler neden kendi eserlerini toprağa gömdüler? Baalbek'in o devasa taşlarına hangi kayıp teknoloji hareket ettirdi? Ve şeytanın İncil'ini gerçekten kim, nasıl yazdı? Bu soruların hepsi bugün hala birer cevap bekliyor. Ve tüm bunlar bizi nihai bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba şu an ayaklarımızın altında, yeryüzünün derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha nice sır uyuyor? Belki de en büyük gizemler henüz bulamadıklarımızdır.